çocukluğumdan beri bisiklet kullanıyorum. Fakat düzenli, disiplinli olarak bisiklet sürmek dayımla birlikte aslında başladı. Şehir bisikletiyle normal sahil yolunda perşembe günleri süren biriydim. 20'li yaşlarda çok düzenli sürmeye başladım diyebilirim. Ben bisikletle tanışmanın bir aile kültürü olduğunu düşünüyorum. Eğer ailenizde bisiklet kullanıcısı varsa onunla tanışmanız yani imkansız gibi bir şey olmuyor ve o da sizin hayatınızda oluyor. Babam çok aktif kullanıyordu ve öğretmen kendisi. Okuluna giderken bisikletle gidip bisikletle geliyordu ve küçük yaşlardan beri biz de onu gözlemliyorduk. Babam bisikletinin demirine kardeşimi oturtmuştu. Arkasına da annem oturmuştu ve arada ben pikniğe gitmiştik. Aslında yayan gitmekte zorlandığımız bir yere bir araçla, bir bisikletle ailecek gitmiştik ve pikniğimizi yapmıştık. Bu benim hayatımda çocukluk anım olarak bisikletle bir yer etmişti. Başlarda çok tedirgindim tabii ki. Toplum olarak yaşadığımız şeyler beni de tedirgin ediyordu. Özellikle kadın olarak gece sürmek biraz düşündürücüydü benim için. Ama bir süre sonra bisikletteki hissettiğim hissiyat, güven, bana verdiği irade, disiplin, bunlar toplanınca bu güven sağlanıyor ve insan hem kendine hem altındaki bisikletin özgürlüğüne dayanarak bunu da aşabiliyor bence. Kadınların bisiklete binmemesi için bir neden yok. Zaten tarihe bakarsanız 1800'lerin ortalarında bisiklet olayı kadınların bir özgürlük hareketi olarak çıktı. Yani bir anlamda kadınları özgürleştiren bir araç bisiklet. Sadece bisiklet için değil, yani her gün bisiklet süren bir kadının iş hayatında, kariyerinde, ailesinde gerçekten hayatlarının daha düzenli olduğunu fark ettim. Yoğun bir hayatım var, ikizlerim var, evim var, eşim var, çalıştığım bir okulum var, yönetmem gereken bir şirket var ve öğrenci olduğumu söyledim. Örgün öğretimde okuduğum bir okulum var. Hepsini bir şekilde birbiriyle birlikte bağlantılı götürmeye çalışıyorum. O disiplinin kendi hayatlarına da yansıdığı apaçık ortada. Hayattan geç kalmak da istemiyorum, eksik kalmak da istemiyorum. Birbirine dengeleyerek hayatı bu şekilde götürmeye çalışıyorum. Bisiklet sosyal anlamda kadınları her ilden, her yeri birleştirebiliyor. Örneğin bir yarış oluyor. 50 ilden gelen kadınlar aynı ortamda birleşebiliyor. Ve bu da kadına daha çok güç veriyor daha doğrusu. Senden birçok tane olduğunu bilmek bence güç veriyor. Ben bu bisikletle tanıştıktan sonra bir bisiklet turu organizasyon teklifi geldi. O da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu. Bu teklifi değerlendirdim ve 6 senedir bisiklet turu organize ediyorum. Yolları kapattırıyoruz, özgür bir şekilde bisikletlerimizi sürüyoruz. Yüzü geçik kadın oluyor bir turumuzda ve bu kadar kadını organize edebilmek, bu kadar etkinliği hazırlayabilmek gerçekten hiç kolay olmuyor. Bu bisiklet sayesinde ben valilikten bisiklet turu izni almaya gittiğim zaman bana dediler ki kurum, kuruluş, dernek kim dediler. Dedim ki ben de hiç kimse kurum yok, kuruluş yok, dernek yok dedim. Nasıl yani dediler. Ben bir kadın olarak geldim, bisiklet turu yapmak istiyorum ve iznimi almak istiyorum dedim ve çok şaşırmışlardı. İzni verdiler, yolları bizim için kapattılar ve ben o gün anladım ki hatta her zaman bunu söylerim. Bu bisiklet turu sayesinde bir kadının valiliğe gidip ben şu etkinliği yapmak istiyorum diye bir resmi kurumdan izin alabilme özgürlüğünü, kabiliyetini bana geliştirdi bu bisiklet sayesinde. Ulaşım aracı olarak gördüğümüz ya da hobi olarak gördüğümüz bisiklet beni ne kadar güzel bir mecralara getirdi, yani özgürleştirdi. Trafikte geçirilen bir saatlik otobüs yolculuğunu siz bisikletle 25-20 dakikaya indirebilirsiniz. Bisiklet bence minnet etmeme duygusunu kadınlara verdiği için bisiklet kullanan kadınlar araba diye çok tutturacağını sanmıyorum. Ulaşım açısından verdiği kolaylık ve o minnet etmeme, ben zaten kendim giderim duygusu için bence gayet iyi bir araç. Trafikte kadına saygıyı biz söylemekte olmuyor. Bence bunun yine kadınların elinde olduğunu, aynı şekilde erkek bireyler için de değiştirmeye meyilli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Nasıl değiştirebiliriz konusuna gelecek olursak da Bir turda bu kadar çok kadını gördükleri zaman diyecekler ki bu turun içinde benim annem de vardı, bu turun içinde benim kardeşim de vardı diyecekler ve bisikletlilere saygıyı burada öğrenecekler. bazı ön yargıları
biraz yıkarak, deneyerek değiştirebiliriz. Bazen evet arabaların sıkıştırdığı anlar oluyor ama donanımlı kaskım, aparatlarım yanımda olunca da dikkat de çekiyor herhalde ki araçlar da bana daha saygılı oluyor. Yani kötü bir şeyle karşılaşmadım daha. Pelotonun arkasında sabah 5.30'da sürüşlere baktığınız zaman genelde kadınlar hep arkadadır. O kadın erkek algısı da burada başlıyor. Diyorlar ki zaten bizi geçemeyecek. Farklı takımdan kadın. Erkek sporcuya diyor ki mesela beni çek ki o zaten yetişemez senin gücüne. Sen erkeksin. Toplum böyle düşünüyor ve kadın bisikletçiler de böyle düşünüyor. Şimdi Meltem benim rakibim. Doğal olarak böyle düşünüyor. O da benim rakibim. Ama Meltem'in yanında bir takım arkadaşı yok. Sen bana domestik ol. Sen zaten erkek olduğun için Meltem bizi yakalayamaz. Ama nereden biliyorsunuz Meltem'in domestikten de güçlü olmayacağını? Önceki dönemlerinde bisiklette tanışamamış kız çocukları oluyor ve şimdi büyüdükleri zaman içlerinde kalıyor. Böyle 40'lı yaşlara geldikleri zaman. Öğrenilemeyecek bir araç değil. İki teker üstünde gerçekten gitmek, o rüzgarı hissetmek. Bir şekilde aşama aşama öğrenileceğini bilmelerini istiyorum ve geç değil bisiklet öğrenmelerini, katılmalarını. Özellikle turumuza yaya olarak gelip ya bu kadar kadın ne kadar güzel sürüyormuş deyip görüp sonra da bunu can gönülden isteyeceklerini düşünüyorum. Beraber olalım, birlik olalım. Çocuklarımız için, gelecek günler için, iklim krizleri için bisiklet sürmelerini teşvik etmek için elimden geleni yapacağım. Bir erkeğin bana gelip ben seni yarışta gördüm, işte bana yardımcı oldun ya da ben seni geçemezdim ama seni çok tebrik ederim gibi söylentileri bana toplumsal eşitliği hatırlattığı için çok mutlu ediyor. Kadın erkek gözüyle bakmıyor, sadece bisiklet, performans, güç. Kadın olduğum için değil aslında orada beni tebrik etmesi. Benim gücümü tebrik ediyor, bu beni mutlu ediyor. Bir gün yine böyle bir gitmem gerekti bisiklette okula ve annem denk geldi. Dedi ki annem seninle gurur duyuyorum. Bir şekilde bir şeyler yok demeden hayatını olduğu kadarıyla götürmeye çalıştığını ve bisikletin hayatının içinde kullanabildiğin için diye gurur duyduğunu söylemişti. O da beni çok mutlu etmişti. Toplumdaki cinsiyetçiliğin bizde de varoluşu. Yani mesela diyorlar ki işte biz seni çekeceğiz, biz erkeğiz, güçlüyüz, grup halinde çekeceğiz vesaire. Peki ya o kadın gruptan da güçlüyse ya da o kadın gerçekten stratejik yarışıp, iyi antrenmanlar yapıp ya o ihtimal neden vermiyoruz? Hani neden erkek çekince uçar gider de kadın tek sürünce geride kalır? Bunu ben birçok yarışta kırdım ve bu da bana çok büyük özgüven verdi ki birçok kadın arkadaşıma da bu yardımcı oldu. Bu konuda çok da cinsiyetçiliğin olması gerektiğini düşünüyorum. O tamamen kişiye bağlı. 5. sene sonunda şöyle bir cümleyle karşılaştım. Bu kadar kadın bisikletli var mıydı dediler. Dedim varız ama trafiğe çıkamıyoruz. Artık şimdi diyorlar ki biz sizi anladık, sizi biliyoruz. Burada iklim krizine dikkat çekiyorsunuz. Kadınların bisiklette yollarda olmasını istiyorsunuz. Görüyorum yani bisiklet kullanıcı kadınların her geçen gün arttığını, selamlaştığımızı görüyorum. Onların beni tanıdığını görüyorum. Bu da beni daha da mutlu ediyor. Bisiklette en çok zorlandığım, hala sıkıntısını yaşadığım bir konu var. O da şöyle, şimdi her yarışlarda görüyorsunuz ki takımca giriyoruz yarışlara. Bir kadının domestiği olabiliyor, işte onu koruyanlar olabiliyor, 2-3 kişiyle beraber sürebiliyorlar. Takımlar halinde yarışıyoruz. Fakat maalesef ki ben bu konuda biraz şanssızım. Kendimi bisiklet sporunda en zorda hissettiğim anlardan biri yalnız kalmak. Çünkü bir güç değil belki 5 güç uygulamak zorunda kalacağım. Beni kadın olarak en çok zorlayan şey yarışlarda ya da antrenmanlarda yalnız kalmak. Herkesin yanında birilerinin olmadığını ve kendi başınıza da bunları rahatlıkla, emin olun rahatlıkla yapabileceğinizi söylemek isterim. Burada en önemli olan şey sadece kendine inanç.
Kendine inanan bir kadının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünüyorum. Bisiklet üstündeki kadın inanın tahmin ettiğinizden daha çok güçlü. Bazen stresli, yoğun bir gün geçiyor. Çok güçsüz hissettiğimiz zamanlar oluyor. Psikolojik olarak, fiziksel olarak ki ben de yaşıyorum. Herkes yaşıyor bunu. Temiz havanın ihtiyacını hissettiğiniz zaman oluyor. Rüzgarı hissetme anı gerçekten insanı kendine getiren bir an oluyor. Bisiklet sürdüğünüzde o gücü hissediyorsunuz ya kendinizde. Psikolojik olarak da şöyle hissettiriyor. Fiziksel olarak güçlü atlattıysam işte bu antrenmanı, ben bu olayı da güçlü bir şekilde atlatabilirim. Ya bisiklet özgüven veriyor. Mutluluk da veriyor, rahatlık da veriyor, ferahlık da veriyor. O rüzgarın o sizi okşaması gerçekten bütün günün yorgunluğunu alıyor. 2 gün önce bir yarıştan geldim Kıbrıs'ta. Hayatımda ilk defa 2 gün yarıştım. Birincisi kısa parkur 50 kilometre, ikinci gün uzun parkur 90 kilometre. İkisi üst üste. Ya daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. İlkinde elit 2 oldum, ikincisinde birinci oldum. Uzun yarışlar bana göre geçmiyormuş gibi geliyor. Bazen işte aklımdan şöyle geçiyor. Bırak, ya çok zorlama, tamam çok zorlandın artık bırak. Bunu kesinlikle dinlemiyorum. Ama tabii ki de içimden birçok kez bırakmak geçiyor. Çünkü genelde kısa sertçiyim. Aslında kısa yarışlar direkt hızlı bitirme için bana daha uygun. Ama uzun yarışlarda o işte geçmiyor, bırak, geçmiyor düşüncelerini bir kenara atıp bitecek. Merak etme bitecek. Böyle bitiriyorum yarışları. 2 kadın düşünsenize biz arka arkaya mücadele ediyoruz ve bir bakmışız ki biz yarışta en öndeyiz. Ya bütün erkekler o bizim de takip ettiğimiz, çok sevdiğimiz, örnek aldığımız bisikletli abilerimiz daha doğrusu hepsi şok oldu. Bu kızlar ne yapıyor ya oldu ve daha önce bunu yaşamadıklarını söylediler. Biz de şaşırdık. Biz de bilmiyorduk öne geçtiğimizi. Biz sadece birbirimizle yarışıyoruz ama demek ki o kadar güçlüymüşüz ki tüm pelotonun önüne geçtik. Yani tüm o yarışçıların hepsinin önündeydik. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir durumdu ve oradaki erkekler de bunu gerçekten çok şaşırdığını ve daha önce görmediğini ama bunu desteklediklerini ve yapmaları gerektiğini söylediler. Çünkü bizi güçlendirecek şey bu. Biz arkada kalarak güçlenemeyeceğiz. O rüzgarı bizim yememiz lazım ki güçlenelim. Şöyle bir durum var, yani kadınlar bisiklet teknik olarak çok anlamazlar, sadece binebilirler diye bir yanlış bir kanı var. Aslında ellerinden her türlü iş gelir. Mekanik aksaklıklar tabii ki başımıza geliyor. Hem yarışta hem yarış öncesi antrenmanlarda kenara çekip lastiği değiştiriyorum. Bisiklet tamirini de yaparlar, otomobil tamiri de yaparlar. Yurt dışında bisikletçilerde mekanisyen olarak çalışan bir sürü kadın tanıyorum. Arabalar diyor hanımefendi biz yardımcı olalım. Siz ne yardımcı oluyorsunuz kardeşim? Yani ben de zaten ekipman da var, nasıl yapılacağını da biliyorum. Ama işte kadın mekanikle uğraşıyor, kesin yardım ihtiyacı vardır. Sonuçta bir tekniktir. Kadınlar da ince hassas teknik işleri gayet iyi başarırlar, altından kalkarlar. Aslında çok basit ve her kadının öğrenebileceği şeyler. Bisiklet evet bir güç kaynağı. Aslında iki tekerin üstünde durmak gerçekten zor bir iş. Eğer bir anneyseniz, bir kadınsanız koşturmanız, yetişmeniz gereken birçok iş var. Bir yerlere gitmeniz gereken yerler var. O yere ulaşmak için gösterdiğin çaba var bisiklette. Çünkü belli bir güç ve enerji harcıyorsun. Ve çocuklarınızı da aslında bu bisiklette yetiştirme telaşı, kaygısı olduğu zaman da gerçekten bir adım daha önde oluyorsunuz. Bir yerlere yetişebilme açısından da gerçekten güç göstergesi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da belki motorlu ulaşım ya da işte otobüs, arabayla gideceğin yerde takıldığın trafik seni engelliyor fakat bisiklette bunu aşabiliyorsun o aralardan geçerek. Alt tarafı bir bisiklet turu gibi görünse de arkasında çok emek var. Çok özenli çalışmalar var. Çok yoruluyorum bu turları yaparken ama çocuklarım dedi ki anne dedi biz de büyüyünce dedi böyle bir bisiklet turunun başında olacağız dedi. O an bütün yorgunluğum gitti ve beni yıllardır bu cümle bu bisiklet turlarını yapmak için ayakta tutuyor. Çünkü çocuklarıma örnek olabilmek için yaptığım şey çocuklarıma örnek olduğunu gösteren bir cümleyle geldi. Bu bisikletle birlikte kendimi keşfetme süreci oldu. Bir gün bisiklete kendi isteğimle veda etmek istiyorum. Hani kötü bir olay ya da işte bir kaza vesaire yaşamadan kendi isteğimle gerçekten teşekkür edip ona veda etmek istiyorum. Nice güzel etkinliklere kadınlarla birlikte olabilmek dileğiyle. Bisikleti çok seviyorum. Çok seviyorum. Hem fiziksel hem ruhen beni tamir ediyor.
Bisiklet benim için bir özgürlük simgesidir. Bazen bir psikolog, bazen bir arkadaş, yoldaş. Bisiklet benim için her şey.